2 Eylül 1932 Birecik'te doğmuşum. Baba tarafım Birecikli, anne tarafım İstanbul'du. 5 yaşından beri çocukluğum modada geçti. Bugün 85 yaşındayım, 86'ya girdim. Demek ki 80 senenin üstünde buradayım. 1902'de Faik İskender Göksel Kızıltoprak'ta Eczane-i Saadet adıyla açmış. 1928'de modaya nakletmiş. Babam da 1925'te mezun olmuş. Urfa Birecik'te yeni eczane adıyla eczanesini açmış. Faik İskender Bey 1935'te vefat edince oğlu 1-2 sene çalıştırmış. Sonra satmaya karar vermiş. 1937'de de babam burayı almış. 37'den beri bizim ailede. Babam da zaten 1943'te 44 yaşındayken vefat etti. Babam vefat ettiği vakit ben de ilkokul son sınıftaydım ve 11 yaşındaydım. Eczacılık kanununa göre bir eczacı öldüğü vakit eşine 5 sene eczaneyi bir mesul müdürle idare hakkı veriyorlar. Eğer çocukları varsa o 5 seneden sonra liseyi bitirene kadar. Çocukları yoksa 5 sene sonunda eczane kapanır. Zaman sıkıştırıyor benim yani lise mezunu olmam lazım 18 yaşında. Lise tahsilim muhtelif okullarda geçti. Son sınıfı da Konya Lisesi'ne yatılı olarak okudum. Yatılı okul adamı adam ediyor. Çalıştım Haziran döneminde. Bitirdim. O yaz en mutlu olduğum zamanlar ama o sene de imtihan kondu. Üniversiteye giriş imtihanı birinci sene olmadı. Hukuka kayıtlı kaldım. Önünde sonunda eczacıya girmem şarttı çünkü ekmek kapımız burasıydı. Ondan sonra ikinci sene eğrisi doğrusuna geldi. Eczacıya girdim. Bir taraftan eczaneyi çalıştırdım, bir taraftan okudum. Geçmişte birçok şeyler eczanede üretilirdi. Nedir onlar? Mesela öksürük şurupları, merhemler, göz damlaları. Her eczanenin laboratuvarı vardı. Mesela ilk ilaçlar da hazır ilaçlar eczanelerde üretilirdi. Ondan sonra yabancı sermaye girdi, şartlar değişti, işte şunlar bunlar, ilaç sanayi tamamen söndü. Reçete gelince tabii hazırlıyorum, yapıyorum. Daha keyifli çünkü bir şey üretiyorsunuz, mesleğinizi yapıyorsunuz orada. Diğer taraftan hazır ilacı da satıyorsunuz, alıp veriyorsunuz bir bakıma. O da bilgi istiyor belki yanlış yapmamak için ama laboratuvarda hazırlanan ilaçlar için hiç unutmam, kulağımda küpedir. Doktorun hatasını eczacınınkini mezarcı temizler der. Ve hazırlayıp verdikten sonra da en keyif veren şey bana babamın kullandığı mührü kullanıp üstüne basmak. Dünyada büyük para kazanan 2 sanayi var. Biri silah sanayi, biri de ilaç sanayi. Mesela hiç unutmam, bir firmanın başında olan hanım konuştu. İşte bu sene diyelim ki 15 milyar satış yaptık. Hedefimiz bunu öyle gelecek sene 45 milyara çıkartmak. Bu doğrudan doğruya yani ne hastalık çıkacak, ne olacak bilmeden onu arttırmak için, o çarkı döndürmek için ticaretin bir tarafı. Öyle düşünüyorum. Benim inancım yaş itibariyle belki. Bazı hastalıklar hariç onlara bir şey değil, kullanmak lazım. Ama ne kadar az ilaç, o kadar sağlık. Benim inancım.